Xiaomi 14 ülkemize geldi. Galaxy S24'ten pahalı ve iPhone 15'e de aynı fiyatta ama rakiplerine oranla çok önemli iki artısı var. Yine de bu fiyata Xiaomi alınır mı dediğinizi duyar gibiyim. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Xiaomi 14'ü tüm özellikleri ve fiyatıyla beraber değerlendireceğiz. Özellikle S24 ile de kıyaslamalarını yapacağız ve 14 Ultra'nın videosu da yarın kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak fiyatlarla başlayalım. Xiaomi bu kez beni gerçekten şaşırttı. Çünkü 8 GB RAM'li baz model Xiaomi 14'ü göremiyoruz ve en tepe versiyonda yok. 12 GB RAM 512 GB depolamayla Avrupa'da 999 yani 1000 Euro'ya alabiliyorken ülkemize de 50.000 TL'lik bir fiyatla geldi. Bu fiyata alınır mı? Son bölümde değerlendireceğiz. Tabi bu videoyu yayınladıktan bir 2 ay sonra izliyorsanız fiyatlar değişmiş olabilir. Güncel fiyatlarını açıklama ve yorumlara koyacağım. Şimdi ilk olarak Xiaomi 14 aynen 14 Pro'da olduğu gibi gayet sade ve şık bir kutuyla birlikte geliyor. Burada şeffaf bir kılıf yerine siyah silikon bir kılıf kutudan çıkıyor ve 90 Watt hızlı şarj adaptörü ve Type-C kabloyu burada görebiliyoruz. Rakiplerinde olmayan önemli bir artı. Tasarımsal açıdan baktığımızda Xiaomi 13'teki kibar, naif tasarımı burada göremiyoruz. Kamera modülü ciddi bir alan kaplıyor. Genel hatlarıyla tasarım bütünlüğü korunmuş olsa da değişen kamera sistemiyle Xiaomi 14 ben buradayım diyor. Renk seçenekleri de oldukça başarılı iken pembe renkte biraz daha farklı bir hava katmış. 8.2 mm kalınlık ve 193 gramlık ağırlığıyla boyutuna oranla biraz kalın ve biraz da ağır bir telefonla karşılaşıyoruz. Fakat malzeme kalitesi yine üst seviyede. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, ekran kasa oranı da bir o kadar başarılı iken tasarım yönünde eksiksiz bir cihaz. Ekran konusunda gerçekten üst seviye bir cihaz. 6.36 inç OLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10 Plus, 12 bit renk derinliği gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojileri burada da görebiliyoruz. Yine burada da normal bir 120 Hz ekran yok. Bu ekran 1 Hz ile 120 Hz arasında kendini ayarlayabiliyor. Yani adaptif bir yenilemeye sahip fakat çözünürlük anlamında 14 Pro'ya oranla biraz geride kalıyor. Full HD Plus ve 460 ppi piksel yoğunluğunu burada görebiliyoruz. Deneyim olarak çok bir eksisi yok. Zaten rakipleri de Full HD Plus ekranlarla geliyor. Rakiplerinden ayıran en önemli detay 3000 nit maksimum parlaklığı diyebilirim. Bu sayede iPhone 15 Pro ve S23 Ultra'nın da önüne geçmeyi başarıyor. Tek elle ekranın her köşesine erişebildiğimiz kullanım kolaylığı açısından da bu ekran bence oldukça ideal. Dongle kısmında Android tarafının gelmiş geçmiş her anlamda en iyi işlemcisini Snapdragon 8 Gen 3'ü burada görebiliyoruz. Performans donanım anlamında Xiaomi 14 Pro'dan geri kalır hiçbir yanı yok. 4 nanometre mimari ve işlemcinin tasarımı bu kez fazlasıyla başarılı. Bu donanımıyla çok uzun ömürlü bir telefonla karşı karşıyayız. Performans testlerinde de 8 Gen 2'ye oranla %30 daha iyi ve şu anda Xiaomi 14 performans anlamında zirveye oynuyor. GPU yani grafik tarafında Apple A17 Pro'da olduğu gibi Ray Tracing destekli bir grafik işlemci kullanılmış. Burada depolama biçimi olarak da kullanılabilecek en üst seviye teknolojiyle karşılaşıyoruz. UFS 4.0 ile beraber uygulama açılışları, yükleme süreleri çok daha efektif. Şu an için 8 Gen 2'de performans olarak pek çok noktada yeterli. Ancak 8 Gen 3'te donanım tarafında en önemli geliştirme işlemcinin yapay zeka tarafında 3.5 kat daha yüksek bir yapay zeka performansına sahip. Oyun tarafında Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunda en yüksek ayarlar 60 FPS stabil bir deneyim alıyoruz. PUBG ve Call of Duty Mobile'de de 90 FPS'i rahatlıkla veriyor. Burada Xiaomi 14'ü istediğiniz kadar zorlayın. Performansta herhangi bir kayıp, ısınmaya bağlı FPS düşüşleriyle hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Bu fiyatıyla da performansta rakipsiz bir cihaz. Normalde kamera tarafında baz model ve Pro model arasında ciddi farkları görebiliyorduk. Yani S23 ile S23 Ultra arasında, iPhone 15 ile 15 Pro arasında kamera olarak büyük farklar var. Ama Xiaomi bu kez bizi şaşırttı. Birkaç detay harici Xiaomi 14 ve 14 Pro aynı kameralara sahip. Arka tarafta üçlü bir kameraya
kameraya yer verilmiş. Buradaki 3 kamerada 50 megapiksel çözünürlükte. Ana kameramız f1.6, telefoto f2.0 ve ultra geniş açıda f2.2 diyaframa sahip. Hem telefoto hem de ana kamerada OIS desteği var ve ana kamerada Leica'nın en gelişmiş Sumilux lensini görüyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi Xiaomi 13 oranla renklerin doğruluğu ve genel kalite açısından bariz şekilde geliştirilmiş. Ön tarafta da 32 megapiksel 4K 60 FPS çekebilen bir kamerayı görebiliyoruz. Videolarda Xiaomi 14 Pro'da olan 8K 30 FPS desteği yok. Fakat 4K 60'da OIS ile beraber gayet iyi videolar çekebileceğiz. Bence 8K'nın çok bir artısı yok. Önemli olan 4K 60'da iyi bir performans vermesi. Yani kamera anlamında 14 Pro ile değişebilir diyafram harici deneyimi etkileyecek başka herhangi bir fark yok. Burada Xiaomi'yi tebrik etmek gerekiyor. 4600 mAh batarya, 90 Watt kablolu, 50 Watt'ta kablosuz hızlı şarj desteğine sahip. Ortalama 35 dakikada sıfırdan 100'e bu bataryayı doldurabileceğiz. Snapdragon 8 Gen 3, 8 Gen 2'ye göre net şekilde daha verimli. Hızlı şarj yetenekleri de üst seviyede olunca batarya anlamında her türlü senaryoda bir günü rahatlıkla çıkaracaktır. Ekran boyutuna ve kasa yapısına oranla da Xiaomi 14 kesinlikle rakiplerinden daha iyi bir batarya sunacak. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos ve Hi-Res Audio sertifikasıyla ses deneyimi yönünden de bizi kesinlikle tatmin edecektir. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucuya yer verilmiş. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 gibi en üst düzey teknolojileri Xiaomi 14'te görebiliyoruz. Ve tabii ki 5G ve NFC desteği de telefonumuzda var. Android 14 ve Xiaomi'nin yeni arayüzü yani HyperOS ile birlikte geliyor. Daha sade, çok daha akıcı ve stabil bir şekilde çalışıyor. HyperOS ile Snapdragon 8 Gen 3 birleştiğinde performans olarak muazzam bir cihaz ortaya çıkmış. Yazılımla donanım tam olarak entegre edilmiş ve IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi Xiaomi 14'ü hiç kafa karıştırmadan tüm artı ve eksileriyle değerlendirirsem özellikle Xiaomi 13'e göre çok ciddi geliştirmeler var. Şu ana kadar Xiaomi her segmentte fiyat performansı oynuyordu ama artık Xiaomi 14 gibi amiral gemisi seviyesinde fiyat performanstan daha çok deneyime odaklanmış. Arayüzde, menüde, uygulamalarda çökme, donma, lag problemleriyle karşılaşmıyoruz. HyperOS'i başka cihazlarda deneyimledim ama Xiaomi 14 arayüz performansı, stabilite olarak en sorunsuz telefon diyebilirim. Bu telefonu rakiplerinden ayıran en önemli iki detay var. Snapdragon 8 Gen 3 ve batarya performansı. 4600 mAh'lik batarya gözünüze küçük gibi gelebilir. Fakat 8 Gen 3 ve HyperOS birleşince ortaya oldukça verimli bir telefon çıkmış. Batarya performansında hem S24 hem de iPhone 15'ten çok daha başarılı. Ortalama kullanım 120 Hz'de 10 saatlik ekran sürelerini rahatlıkla görebiliyoruz. 90 Watt hızlı şarj zaten büyük bir artı iken kutu içeriğinden bu adaptörün çıkması da yine önemli detaylardan. Kamerada zaten Xiaomi 13 serisiyle beraber fotoğraf tarafını ciddi anlamda oturtmuştu. Ama video tarafında hala pürüzler varken video tarafı da Xiaomi 14 ile tam amiral gemisi seviyesine çıktı. Leica'nın Sumilux lensi, optik imaj sabitleyicinin çok başarılı olması ve renk doğruluğunun artmasıyla bu telefonu alıp içerik üretimi için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu anda kamera, performans ve bataryada bu üç noktayı bu kadar iyi bir seviyede tutan başka bir kompakt amiral gemisi yok. Küçük boyutta üst segment bir telefon istiyorsak performans ve bataryadan kısmak gerekiyor. Fakat Xiaomi 14'te böyle bir durum yok ve her noktada düşündüğümde gerçekten eksiksiz bir telefon olmuş. Oyun içinde, kamera içinde alınabilecek en mantıklı cihazlardan biri ve son olarak da Xiaomi 14'ü bir özetlersem neredeyse hiçbir noktada kırpılmamış. Xiaomi 14 sundukları ve fiyatını oranla benden 8 puanı aldı ve genel anlamıyla da büyük bir eksisi olmayan bir cihaz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 14 sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve 14 Ultra'nın videosu da yarın gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.